Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 2 yufkayla öyle pratik bir tarifim var ki buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle sosunu hazırlıyorum. Bir tane yumurta, yarım çay bardağından biraz daha eksik sıvı yağı, yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Peynir tuzlu olduğu için tuz miktarını az kullandım. Yumurta ve sıvı yağını iyice çırpıyorum. Ve daha sonra üzerine süt ilavesi yapıyorum. Süt yerine yoğurt da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir çay bardağından bir parmak eksik süt ekledim. Ve tekrar iyice çırpıyorum. Sosumuzdaki malzemeler bu kadar arkadaşlar. Evdeki malzemelerle hazırlıyoruz. Sadece 2 yufka ile hazırlıyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Sadece 2 yufkayla tavada inanılmaz pratik ve lezzetli harika bir kahvaltılık tarif oluyor. İster kahvaltıya, ister çay saatine, isterseniz çocuklarınızı beslenme olarak da koyabileceğiniz çok pratik, lezzetli börek tarifi. Bir tane yufkayı şöyle bütün olarak kullanıyorum tabanında. Sosundan birkaç kepçe alarak şöyle fırçayla her yerini sürüyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. İkinci yufkayı parçalayarak kullanıyorum. Önce ortasından bölüyorum. Daha sonra tekrar ortasından bölerek bu şekilde kat kat olması için yufkaları bölerek kullanıyoruz. Göz kararına göre yapıyorum ben. Şöyle gördüğünüz gibi yine aynı sosundan biraz alıyorum. Bu şekilde böreğimizin yapımına devam ediyorum. Çok sık yaptığım bir tariftir. Çay demini alıncaya kadar pişirilen bir börek tarifi. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz 3 tane yufkadan da hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde fırça ile her yerini sosundan sürüyorum. İnanın su böreği lezzetinde oluyor. Yemelere doyamayacağınız bir tarif. Sayfamda da birçok hazır yufka ile yapılmış börek tariflerim var arkadaşlar. Hepsi de çok beğenildi, çok denendi. Mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şöyle parçalayarak yufkalarımı dizdim ve ortasına iç harcı ekleyeceğim. Şöyle iyice sosunu sürdükten sonra iç harcı olarak ben beyaz peynir kullanacağım. Sade beyaz peynir ekliyorum. Dilerseniz lor peyniri de çok yakışıyor bu tarifte. Dilerseniz patatesli, dilerseniz kavrulmuş kıymayla da yapabilirsiniz. Her türlü çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben denedim, sayfamda var, kabaklısı da var. Şöyle beyaz peyniri ekledikten sonra birkaç tutamda maydanoz serpiştiriyorum. Lezzet katması için. Ve yapımı bu kadar kolay. Sadece 10 dakikada hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Kalan parça yufkaları tekrar üzerine örtüyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tekrar sosundan sürüyorum ve artık son işleme geldim. Kenarlarında kalan yufkaları ortasında birleştiriyorum. Gerçekten çocukların dahil kolaylıkla yapabileceği bir börek tarifi.
Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince detaylarını vermeye çalıştım. Son olarak bu şekilde kapatıyorum ve tekrar sosundan üzerini sürüyorum. Şunu da belirteyim, ben tavayı öncesinde yağlamıştım. Söylemeyi unuttum sanırım. Şöyle birkaç damla sıvı yağ ile fırçayla iyice yağladım. Üzerine bolca sosundan sürüyorum. Çok fazla tabanına inmesini engelleyin arkadaşlar. Ve pişirme işlemine geçiyorum. Ocağın büyük gözünde ve kısık ateşte pişiriyoruz. Yüksek ateşte kesinlikle pişirmeyin. İçi biraz çiğ kalabilir. Şöyle gayet güzel bir şekilde kabardı. Göstermek istiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Bir de kontrol edelim. İnanılmaz güzel kızardı. Ve ters çevirerek diğer yüzünü de aynı şekilde kızartacağım. Eğer tariflerimi yapıyor, deniyorsanız lütfen yorumlarda görüşlerinizi bildirin. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Evet, gayet güzel, istediğim gibi kızardı ve artık servise geçiyorum. Mutlaka ilk sıcaklığın çıkmasını bekleyin. Ilık ılık tüketmenizi tavsiye ederim. Sıcak tüketmeyin. Bölerek de bir de iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Üzeri çıtır çıtır. İkinci işlemde üzerine kapatmazsanız çıtır çıtır kalacaktır arkadaşlar. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip alırsanız sevinirim. Facebook hesabım Filiz'in Mutfağı. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Şöyle bir dilim alarak bakalım. İçerisi kat kat, inanın su böreği tadında oluyor. Bol peynirli. Görüntüsü muhteşem. Lezzeti de gerçekten bir o kadar lezzetli arkadaşlar. Evet, bugün de sizlere bu güzel tarifimi vermek istedim. Yapıp deneyeceklere afiyet, şifa olsun diyorum. Şöyle bir de tadına baktım. Gerçekten muhteşem olmuş. Ben zaten sürekli yapıyorum. Mutlaka tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.